Bir duvarın yanına geç, bütün vücudunu gevşet. Önce bir rahatla. Şimdi ağzın kapalıyken horlamaya çalış. Şimdi duvara iyice sırtını yasla. Burada üst bel ve alt belin buluştuğu noktadaki bel boşluğunu duvara iyice bastır. Bel boşluğu oluşturmamaya çalış. Başını duvara yasla ve başın tepesinden yukarı doğru uzat. Şimdi çenemizi ileri alarak ve dudaklar kapalıyken horlamaya çalışacağız. Çeneyi al, dudakları kapat. Şimdi burada sinüsleri yukarı doğru kaldırarak horlamaya çalışacağız. Burada sinüsler, dudaklar kapalı yine. Şimdi nasıl hissediyorsun? Gelin birlikte horlamanın sebeplerine bakalım. Soluk borusunun deformasyon sebeplerinden birisi de duruş bozukluğudur. Çünkü duruş bozukluğu yaşayan kişilerde boyun öne doğru eğilir ve soluk borusu daralır. Bu da horlamanın ortaya çıkmasına sebep olur. Horlamanın birçok sebebi var. Eğer çocukluktan bakarsak, küçükken adenoid ve bademcik kemiklerin büyümesinden dolayı burun solunumu yapamayan çocuklar ağızdan nefes alıp vermeye başlar. Ve bu durumda çene ve yüz kasları aşağı ve arkaya doğru eğilir. Burada küçük bir çene oluştuğunda dişler birbirine daha çok yaklaşır ve solunum yolu daraldığında da küçük çocuklar horlamadan müzdarip olur. Yetişkinlerde bu soruna baktığımızda ise sonradan edinilen duruş bozuklukları bunun sebeplerinden bir tanesidir. Örneğin biz bütün gün masa başında bilgisayara baktığımızda kafa öne doğru eğilir. Burada çenenin küçülmesi gibi bir sorun yaşamasak da az önce saydığım tüm sebeplerden dolayı solunum yolları daralır ve horlama ortaya çıkar. Bu kişiler uyanıkken de aynı zamanda horlama aktiftir. Ama biz horlamanın sesini duymayız. Çünkü buradaki kaslar gevşek değildir. Ama bu kişiler uyuduğu zaman tüm kasları gevşer ve soluk borusunun kasları birbirine doğru yaklaşır ve burada horlama sorunu ortaya çıkar. Yetişkinlerde horlamanın bir diğer sebebi ise genetik faktörlerdir. Bizim boynumuz ve boğazımız genetik olarak darsa bizim soluk borumuz da dardır ve bu ileride horlamaya sebep olabilir. Yine aynı şekilde boynu ve boğazı geniş olan fakat fazla kiloya sahip olan kişilerde horlama görülmez. Fazla kilo demişken eğer bizim kilomuz normal kilomuzun üstündeyse bu da her zaman horlamaya sebep olur. Çünkü fazla kiloya ödem ve duruş bozuklukları eşlik eder. Biz kilo aldığımızda karnımız büyür ve pelvis öne doğru eğilir ve göğüs kafesimiz arkaya doğru çıkar, kafa da öne doğru çıkar. Burada gördüğünüz gibi soluk borusu daralır ve horlama sorunu görülür. Bunun yanında fazla kilo olan kişiler uzandığı zaman visceral yağlar yani iç organ yağları solunum yollarına ve diyaframa baskı yapar. Bu da solunum yollarını daraltır ve yine horlamaya sebebiyet verir. Vücudumuzda biriken yağ birikintileri bazen soluk borusunun etrafında olabilir. Bu da solunum yolunu daraltır ve horlamaya sebebiyet verir. Horlayan kişiler maalesef ki yanında bulunan kişilerin uyku kalitesini her zaman negatif olarak etkiler. Çocuklarda görülen horlama sorunu büyüme hormonunun üretimini ve büyüme sürecini olumsuz etkiler. İlerleyen zamanlarda çocukların hafıza sorunu yaşamasına ve öğrenmede güçlük çekmesine neden olur. Yetişkinlerde ise farklı hikayeler ortaya çıkar. Uyku kalitesi bozulduğu için vücutta bulunan yağlar kas liflerine dönüşemez ve vücut bu yağları depolamaya başlar. Eğer etrafınızda uyku sorunu yaşayan kişiler varsa ve bu kişiler bir horlayıp bir duraksıyorsa, yani her horlamadan sonra birkaç saniye duraksayıp daha sonra horlamaya devam ediyorsa bu uyku apnesine işaret eder ve bu durumda mutlaka bir uzmanla konuşulması gerekir. Ama eğer uyku sorunu solunum yolları deformasyonu yüzünden gerçekleşiyorsa bunun bir çözümü vardır. Bizim yüz, boyun ve göğüs kafesi kursunda biz göğüs kafesini ve boynun duruşunu düzelterek solunum yollarını gevşettikten sonra sen rahat ve kaliteli bir şekilde uyku çekebilirsin. Eğer horlama sorunundan müzdaripsen lütfen kendini ve etrafındaki kişileri daha fazla bu konuyla ilgili rahatsız etme. Bizim yüz, boyun ve göğüs kafesi kursuna gel ve bu soruna birlikte bir çözüm arayalım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. İyi uykular.